Merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Çatlama, kırılma olmadan kolaylıkla sarabilirsiniz. Tam kıvamında muhteşem bir tatlı tarifi vermek istiyorum. Tarifimizi, kremamızı hazırlayarak başlayalım. 1 çay bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 adet yumurta sarısı, 2 su bardağı süt, pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyu kıvam alana kadar pişirelim. Evet, gördüğünüz gibi kıvamı koyulaştı. Altını kapatıyorum. 50 gram tereyağı, 1 paket de vanilya ekliyorum. Tereyağı eriyene kadar karıştıralım. Dilerseniz bir çırpıcı ile de karıştırabilirsiniz. Evet, kremam hazır. Üzerine hava almayacak şekilde kapatıyorum ve kendi halinde soğumayı bırakıyorum. Evet, ertesi gün bir paket toz krem şanti ekleyerek mikser yardımıyla köpük köpük olana kadar karıştırıyorum. Kremamızı ne kadar çırparsak o kadar kıvamlı ve lezzetli bir krema elde etmiş oluruz. Evet, kremam hazır. Buzdolabına kaldırıyorum. Kekik için 5 adet yumurta beyazı, 1 fiske tuz. Karıştırmaya başlayalım. Yarım çay bardağından biraz fazla toz şeker azar azar ekleyerek yumurta beyazı katı kar halinde gelene kadar karıştıralım. Evet, yumurta beyazımız hazır. 5 adet yumurta sarısı, 6 yemek kaşığı sıvı yağ, 6 yemek kaşığı süt. Karıştıralım. 1 su bardağı un, yarım paket kabartma tozu ekleyelim. 1 paket vanilya, pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Evet, yumurta beyazını 4-5 seferde azar azar ekleyerek yavaşça karıştıralım. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim.
Evet, pandispanyamız hazır. Pandispanya hamurumuzu fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisine yayalım. Evet, spatula yardımıyla düzeltelim. En sonunda tezgaha 3-4 sefer vuralım. Fırına girmeye hazır. Önceden ısınmış 170 dereceli fanlı fırında 12 dakika pişirmeye bırakalım. Üzeri için 200 gram sıvı kremayı ısıtmaya bırakalım. Evet, ısınan kremanın altını kapatıyorum. 200 gram sütlü ve bitter çikolata karışımını ekleyerek sürekli karıştırıyorum. Evet, pandispanyam hazır. Hemen fırından çıkartıyorum. Düz bir zemine alarak bir fırın kağıdı yardımıyla altındaki kağıdı çıkartıyorum. Evet, üzeri için hazırladığım çikolata sosu da soğumaya bırakıyorum. Evet, pandispanyam soğudu. 8 eşit olacak şekilde kesiyorum. Hazırladığım kremadan üzerlerine pay ederek sürüyorum. Evet, kreması, pandispanyası gerçekten tam kıvamında oldu. Kırılma, çatlama asla yapmıyor. Bu ölçülere dikkat ederek yaparsanız siz de sorunsuz bir pandispanya ve krema elde etmiş olursunuz. Evet, muz dilimlerini üzerlerine alıyorum ve rulo şekilde sarıyorum. Kenar kısımlarını tekrardan kremayla sıvama yapıyorum. Evet, tüm pandispanyayı aynı yöntemle hazırlamaya devam edelim. Dilerseniz bütün halde de rulo sarabilirsiniz veya benim gibi porsiyonlukta hazırlayabilirsiniz. Dilediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz veya sade olarak da sarabilirsiniz.
Evet, son pandispanyalarımı da hızlı bir şekilde sarıyorum. Üzeri için hazırladığım soğuk ganajı dikkatli bir şekilde azar azar üzerlerine döküyorum. Evet, biraz daha dondurursanız kenarlarını akıtmadan da dökebilirsiniz. Üzeri için erittiğim beyaz çikolatayı bir poşete alarak üzerlerine şerit halinde sıkıyorum. Dilediğiniz şekilde süsleme yapabilirsiniz veya sade olarak da bırakabilirsiniz. Tam kıvamında muhteşem bir pasta oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.